Resmen düşüş gelecek diye bağırdım. Resmen böyle düşüş gelecek, böyle nakite geçin diye bağırdığım dönemden herkese merhabalar. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bir tarih var. O zamandan itibaren böyle artık güzel haberler gelecek. Artık böyle yükselişi o zaman göreceğiz. X-Ripe'ın bir haberi gelecek. Ondan sonra böyle yavaş yavaş yükselişler gelecek. Onlara değineceğim. Şimdi önümüzde kötü senaryolar var. Şimdi ben dedim ya, iyi de olsa kötü de olsa illaki bu piyasa düşecek. Çünkü %99 ihtimalle sabit tutacaklarını da söyleseler, %1 ihtimal kötü senaryoda gelse ne olacaktı? Nakite geçin diye söylemişti. Al, piyasa düşüyor. Çünkü gerçekten de şimdi grafik takibi yapıyorum, haber takibi yapıyorum. Sürekli bunları zaten inceliyorum. Şu anda baktığım zamanda da Shibarium'dan da zaten söylemek istiyorum. Artık hard fork gelecek. Bu da ne demek? İşlem ücretleriyle alakalı, güvenlikle alakalı bir artık böyle işlemden geçecek. Onay verdiği zaman zaten piyasa bizim için daha böyle olumlu geçecek. Bak, 2021'de böyle barın barın böyle bağırdığım süreçler yaşanmıştı ya. Evet. Yaşlandık gerçekten de. Bu masadan şıvarım gelmeden kalkmayacağım da demiştim. Kalkmayacağız zaten de hiçbir zaman. İnşallah. Ve şunu söyleyeceğim. Şu anki serüven bambaşka gerçekten. Yani onu dillendireceğim. Bir de şuna bakacağız. Buradaki önümüzde bir grafik var. Artık bu ne zaman yeşile dönecek diye çok fazla sorabilirsiniz. Artık süreç şu şekilde. Haftalık kapanışta gerçekten de bu 60 bantlarına, buralara gelmediği sürece, bak şu trendi yakalamadığı sürece bir sıkıntı yok gerçekten de. En azından şunu söyleyeyim, 62.500 seviyesinin üzerine korursa bir sıkıntı yok. Bunu bu şekilde dilenmek. En azından bu trendi olsun, yani anladınız mı? Şimdi benim en güvendiğim şey gerçekten korku indeksi. Bu psikolojiyi ne şekilde yorumlayacak? Bu şunu söyleyeceğim, gerçekten şu tişört bedava, çekiliş mekiliş değil. Gerçekten direkt gönderiyorum, $120 ve bu tişörtü direkt ben gönderiyorum ki Binance'ten aşağıdaki vereceğim kodu girerseniz üye olduğunuz zaman hem %20 indirimi, komisyonu %20 indirimi kazanmış oluyorsunuz. Direktmen de ben de orada görüyorum zaten. Eğer ki şey yaparsanız, benim referans kodum aşağıda, onunla yaparsanız ben görüyorum. Direktmen bu tişörtü gönderiyorum, $120 da direktmen gönderiyordum. Ki ben geçmişte de zaten böyle şeyler yapmıştım, böyle şeyler olmadan. Tam Shibana NFT'sini satmıştık ve direktmen yarısıyla ne yapmıştık? Yardım etmiştik. Bunları zaten yapmıştık. Daha öncelerden de yapmıştık. Anlatmıştım. Telegram'da falan da hepsinden bahsetmiştim. Her neyse, bu serüveni geçtikten sonra şunlardan bahsedeceğim. Direktmen konuya uzatmayacağım net bir şekilde. Burada bir yükselen bir trend vardı ya, yükselen takos dediğimiz. Bu düşüşe işaret abi. Hani şu anda düşen trende girmiş. Ben her zaman şunu bilirdim. 1, 2, 3'ten sonraki düştüğü zaman gerçekten düşen takos, yükselen takos devreye girer diye söylemiştim. Ama şurada da şu şekilde, hani bu yukarıları görürsek şayet, zaten tekrardan bahsedeceğim. Şu an bu olumsuz. Gerçekten olumsuz. Hani buradan bir W de yapabilir. Geçenki videoda bahsettim, W yapabilir diye. Şu anda da yavaş yavaş zaten ona doğru giriyoruz. Volatility şu anda aşağı yönlü kırmış. Burada da bir takos var. Bunu bu şekilde böyle konuşmak lazım. Bunlar şu an bizi ilgilendirmez. Şu anki bizim hani bu gece haftalıkta neler yapacak, en önemlisi bu. Bugün cumartesi, değil mi? Bugün cumartesi ama haftalığa baktığımız zaman günlüğe bakalım hemen. Hemen günlüğe bakalım. Günlükte ne diyor? Çünkü haftalığa bakmamız için daha önümüzde 2 gün var. Ertesi günü de şu şekilde. Buna inanıyorum abi ben gerçekten. Hani bu şekilde bizi karşı karşıya getirirse şayet, en azından 62.500 burada da devreye giriyor. Hani en azından bunu korursa, yani buradan bir ikili tepe yapma şansı da var. Bu şekilde. Şimdi Amerika'nın getireceği bize bir haberler var. İşsizlik rakamları var. Tüketicidir, odur budur. Hepsinin rakamları var. Yani ne olursa olsun rakamın çok büyük bir şekilde olacağını ya da büyük aralıkta olacağını ben düşünmüyorum şayet. Bunu da niye bırakıyordum? Şimdi neden? Önümüzde bir seçim var. Zaman çabuk geçiyor. Kasım'da bir başkanlık seçimleri var. Yani gerçekten kendi topuklarına sıkacaklarını düşünmüyorum. Faiz oranı da aynı şekilde. Yani güzel yürütüyoruz. Hani Türkiye'de oluyor ya, güzel yapıyoruz işleri. Son dakikada hani bize oy verin vesaire vesaire. Bu baskı, bu manipülasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Aynı kripto piyasasında aynı şekilde bir manipülasyon dönüyor gerçekten. Şu anda sadece olayın likidite sağlandığını düşünüyorum. Yani gerçekten long shong'u şu anda fazla bir şekilde patlattıklarını düşünüyorum. Her boyutta hepsini patlatmaya çalışıyorlar ve
Onun da şu anda yapılacağını düşünmüyorum abi. Gerçekten yani şu anda kumara girmenin bir zamanı değil. Gerçekten yani oyunu oyuna göre oynamamız lazım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Boğa sezonu 2-3 katların böyle boş geleceği, 50 kat, 10 katının 20 katının böyle havalarda uçuşacağı zaman, herkesin piyasadan çıkacağı zaman gerçekten. Yani böyle bir süreç olacak. Böyle bazen şeydeyiz ya, böyle ıssız bir adadayız, böyle çürüdük, bittik, susuzuz. Herkesin öyle kalacağı bir zamanda boğa geleceğini bilmemiz lazım. Yani bunu böyle bilmemiz lazım. Yani Shib'in ya da X-Ripe'ın ya da herhangi bir coin, yeni listelenen coinler daha böyle revanşlı olacağını düşünüyorum. O coinleri inanın herkesin sattığı zaman, herkesin böyle bıktırdığı zaman, ya ben çok iyi biliyorum Shib'in gerçekten böyle artık 500-600'lü seviyelerde böyle gerçek ölüm fermanı böyle imzaladı. Artık çıkmıyor 1 ya da stabil coin gibi olduğunu ben biliyorum. Sonradan direktmen böyle 15 katına 18 katına arttığını biliyorum. Bu işler gerçekten böyle. Yani kötü senaryolar oluyor. Kötü satış baskıları yaratıyorlar. Bu bir strateji. Ondan sonra ne oluyor? Direktmen güzel haberler, güzel haberlerin ne zaman nereden geleceğini artık böyle baktığımız zamanki zaman diliminde direktmen abi kendimizi yukarıda görüyoruz. Ama şöyle oluyor bir de. Mesela %5'inden satayım, %10'undan satayım. Zaten bu piyasa düşecek algısı da var mesela. O da bir algı. Demek istediğim bu. Ben küçük küçük alım yaptım. %25'lik şu anda bir alım yaptım mesela. Bu 62-500 seviyelerine geldiği zaman. Dedim ya zaten oralara geldiği zaman oralara böyle kesin gelir. O seviyelerden böyle alım yaptım. %25'lik bir alım yaptım. Şu anda önümüzde bizi korkutan FUD yaratacak. FOMO'ya kapılmak doğru değil. Evet, FUD yayacak. Önümüzde bir süreçler var. O zamanlarda da böyle Cuma'ya kadar en azından yavaş yavaş toplamayı düşünüyorum gerçekten de. Bırakırsam da bir %10 nakit bırakırım. O da öyle bir dursun diye. Yoksa gerçekten %90'ını içeri girmeyi düşünüyorum Cuma'ya kadar. Cuma'dan sonra güzel güzel haberler geleceğini söyleyebilirim. Abi bu piyasaya düşecek demiştim. Hani bir belli seviyeden sonra düşecek diye zaten vurgulamıştım, söylemiştim. Olay bu. Gerçekten de olay bu. Uzatmanın da bir anlamı yok. Sadece pazar günü çekeceğim video gerçekten önemli olacağını düşünüyorum. Panik haberlerine bakacağız. Süreç ne getirecek? Daha önceden neler yaşandı? Bunların da zaten hepsine tek tek değineceğiz. Bak, Telegram'dan da duyuruyorum ama şunu kazanmanızı gerçekten çok istiyorum. Bak, şunu kazanın abi. Şu tişörtü alın. Gerçekten alın. Bir de 120 dolar da az para değil, 4000 TL yapıyor. Direktmen adreslerinizi atarsınız, yollarsınız. Bu yapacağınız hesaptan da işlem yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman zaten ben de size yardımcı olacağım. Buradan alın, buradan satın. Bu kesinlikle işinize yarar diye düşünüyorum. Yani yapan arkadaşlar yorumları şu an aşağıda yorumları yapabilir. Her şey hakkında yorum yapabilirsiniz ama bununla alakalı ayrı yorum yaparsanız yaptım diyerekten böyle böyle falan vesaire sonlandıracağım videoyu. Ama direktmen sizle iletişim haline geçebilirim demek istiyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.